Ne demiş Shakespeare? Olmak ya da yok. O başkaydı. Bizimle ilgili olan söylemi şu. Şeyler sadece olurlar. Onların iyi ya da kötü olduklarına biz karar veririz. Şöyle bir hayatınıza baktığınızda yüzde kaçı gerçekten kötüydü diyebilirsiniz? Peki ya yüzde kaçı iyiydi? Emin olun sizinle benzer ya da hatta aynı hayatı yaşayan kişilerin verecekleri cevaplar çoğunlukla birbirinden farklı olacaktır. Yani aynı olayı ya da benzer olayları yaşayan insanların bu olaylara verdikleri tepkiler birbirinden farklı olabiliyor. Örneğin bir iş yerinde aynı işle ilgili koşullara sahip olmalarına rağmen bir kişi bu koşullardan dolayı hayata küserken bir diğeri bunlarla ilgili mutlu olabiliyor. Demek ki mevzu başımıza gelen olaydan ziyade bu olayla ilgili yorumlama biçimimiz mi acaba? Bunun böyle olup olmadığını görebilmek için sizlere bu videoda 4D tekniğinden bahsedeceğim. 4D tekniği nedir? Nasıl uygulanır ve ne işe yarar? Bunu konuşalım. Günlük yaşamda her birimiz bir takım deneyimler yaşıyoruz. Başımıza bazı olaylar geliyor. Ve Shakespeare'in de söylediği gibi bu olaylar kendi başlarına iyi ya da kötü değil. Çoğu aslında nötr olaylar. Bu olaylar başımıza geldikten sonra ardından hemen düşünce devreye giriyor ve bu olayları yorumlamaya başlıyoruz. Yani bu olay iyi mi, kötü mü, felaket mi yoksa muhteşem mi ya da sıradan bir olay mı? Buna karar veriyoruz. Ardından verdiğimiz bu karar doğrultusunda duygularımız ve bu olayla ilgili davranışlarımız şekillenmeye başlıyor. Yani durumlar sonrası düşünceler duyguyu, duygular da davranışları etkiler. Psikolojide ABC tekniği olarak da geçen bu tekniği ben size 4D olarak anlatmayı tercih ediyorum. Önce birinci D'mizle yani durumla başlayalım. Herhangi bir durum. Mesela yolda arkadaşınız Ali ile karşılaştınız ve Ali size selam vermedi. Durumumuz bu olsun. Bu durumun ardından hemen düşünceler devreye girmeye başlar demiştik. Yani bu olayı yorumlarız. Bu olay karşısında farklı düşünce biçimleri ortaya çıkabilir. Mesela diyelim ki siz şöyle düşünmeyi tercih ettiniz. Ali'ye bak ya, hayret bir şey ha. Beni görmezden geliyor. İyice havalara girdi bu da. Geçenlerde terfi aldı ondan herhalde. Allah Allah ya, kimsin sen ya? Diyelim ki böyle düşünmeyi tercih ettiniz. Bu düşüncenin ardından içine gireceğiniz duygu durumu hangisi olur? Büyük bir olasılıkla öfke ve hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Yani 3. D'miz öfke ve hayal kırıklığı olacak. Peki öfke ve hayal kırıklığı yaşadığınızda bundan sonra Ali'ye karşı olan davranışınız yani 4. D'miz ne olacak? Büyük bir olasılıkla ya siz de Ali'yi görmezden geleceksiniz ya da Ali'ye karşı tepkisel yaklaşacaksınız. Bu örnekte de görüldüğü gibi düşüncelerimiz sonucu duygular ve onun sonucunda davranışlarımız oluşmaya başladı. Peki sizce bizim kendimizi öfkeli ya da hayal kırıklığına uğramış hissetmemizin sebebi 1. D mi yoksa 2. D mi? Yani başımıza gelen durum mu yoksa bu durumu yorumlama biçimimiz mi? Aslında hayattaki çoğu olayda da durum aynen böyle işler. Şimdi diyelim ki 2. D'yi değiştirmeye karar verdik. Yani düşüncelerimizi düzenlemeye başladık ve şöyle yorumlamayı tercih ettik bu olayı. Ali ile karşılaştık, bize selam vermediydi hatırlarsanız durumumuz. Ve bu durumun ardından biz deminki şekilde değil de herhalde görmedi yazık ya kafası çok yoğun bu aralar diye düşünmeyi tercih ettik. Peki bu düşüncenin ardından 3. D'miz yani duygumuz nasıl olacak sizce? Bir önceki gibi mi? Yani öfke ve hayal kırıklığı yaşayacak mıyız? Büyük olasılıkla hayır. Bu durumda ya hiçbir şey hissetmeyeceğiz ya da arkadaşımız için belki biraz kaygılanacağız. Dolayısıyla 4. D yani davranışlarımız da bundan etkilenecek. Ali ile arkadaşlığımız aynı şekilde devam edecek. O zaman demek ki 2. D'yi yani düşüncelerimizi düzenlersek duygularımızı ve davranışlarımızı da etkileyebiliriz. Aslında çoğu zaman başkalarının davranışları ile ilgili düşüncelerimiz bize onlarla ilgili durumu değil de kendimizle ilgili durumu yansıtır. Yani bir anlamda başkaları bizim aynamızdır. Nasıl derseniz eğer siz
değersiz hissetmeye meyilliyseniz ya da genel olarak hayata karamsar bir pencereden bakıyorsanız başınıza gelen olayları da bu şekilde yorumlamaya meyillisiniz demektir. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığınızda Ali gerçekten de sizi görmemiş olabilir ama sen değersizliğe meyilliysen ya Ali'ye bak ya görüyor musun bana selam vermiyor, beni beğenmiyor, beni sevmiyor demeye başlıyorsun. O yüzden aslında senin hissettiğin duygular, düşüncelerin Ali'den çok senin kendi iç dünyanı yansıtıyor. Bakın başımıza gelen durumları yorumlarken çoğu zaman geçmiş bilinçaltı kayıtlarımız, kendimizle ilgili, dünya ile ilgili tecrübelerimiz sonucunda algılarımız çarpıtılmıştır. Şöyle düşünün. İş yerinde oturuyorsunuz ve yöneticiniz yanınızdan geçerken Özlem, öğleden sonra yanıma uğra, seninle konuşacaklarım var dedi ve gitti. Bunun ardından başlıyorsunuz düşünmeye. Eyvah, beni çağırdı. Niye çağırdı ki? Acaba beni kovacak mı? Ya beni kovarsa? Eyvah, eğer işten çıkartılırsam krediler ne olacak? Kredileri ödeyemezsem mahvolurum. Eve haciz gelir. Haciz gelirse karım beni boşar. Boşarsa çocuk kimde kalır? Ay yok, karım çocuğu da alır götürür. Çocuğu da alır götürürse ne yaparım ben, ne ederim, sokaklara düşerim. Birdenbire iş yerinizde otururken evsiz bir adama dönüştünüz. Peki gerçekten böyle bir şey var mı? Hayır, yok. Fakat biz düşüncelerimiz doğrultusunda böyle bir senaryo oluşturduk ve bu senaryonun doğrultusunda kendimizi kötü hissetmeye başladık. Hatta belki bu davranışımız da etkiledi ve bir iş arama sitesine gidip 50 yere birden iş başvurusunda bulunmaya başladık. Patronumuzun yanına gidinceye kadar kendi kendimizi yedik. Hayatı kendimize zehir ettik. Ömrümüzden bilmem kaç ayı harcadık. Ve patronun yanına bir gittik. Patron bambaşka bir mevzuyla ilgili bizimle konuştu. Ortada ne işten çıkarılma var ne de bizim performansımızla ilgili negatif bir yorum. Son derece sıradan bir konu. Tekrar yerimize oturduğumuzda pişman oluyoruz değil mi? Ya ben de kendi kendimi yedim ya. Bütün günü kendime zehir ettim. Neden kendimize zehir ettik? Çünkü ikinci D yani düşünce konusunda yanıldık. Oysa ki yöneticim bana bunu söyledikten sonra ben daha farklı bir biçimde düşünmeyi tercih etseydim bunların hiçbirini yaşamayacaktım. Başımıza gelen olayları olduğundan farklı algılama eğilimimize bilişsel çarpıtma diyoruz psikolojide. Bazı kaynaklarda bunları düşünce hataları olarak da görebilirsiniz. Bilişsel çarpıtmalar yani düşünce hataları sağlıklı insanlarda da görülür. Ancak bilişsel çarpıtmaların yani düşünce hatalarının yoğunlaşması, sıklaşması, şiddetinin artması bizi yavaş yavaş psikolojik bozukluklara doğru götürür. Acaba sizde de düşünce hataları var mı? Varsa hangileri var? Eğer bunu görmek istiyorsanız, kendinize şöyle mini bir test uygulamak istiyorsanız ve bunlarla nasıl baş edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız düşünce hataları videomu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Kanalımda bu videoyu bulabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. 4D'nin farkında olmak yani düşüncelerimizin hayatımızı, duygularımızı, davranışlarımızı nasıl etkilediğinin farkında olmak stresle baş etmenin en önemli adımlarından bir tanesidir. Çünkü bunu fark ettikten sonra değiştirmek için çabalamaya başlarız. İşte kanalımda bunu değiştirmek için zihinsel ve bedensel çok sayıda başka videoda bulunuyor. Bunları izleyerek stresle baş etme konusunda ciddi yol kat edebilirsiniz. Bununla ilgili bir oynatma listem var. Bu oynatma listesinden ilgili videolara ulaşabilirsiniz. Psikoloji ve kişisel gelişim konularına meraklıysan, daha iyi hissetmenin bilimsel, çözüm odaklı, pratik ve etkili teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsan kanalımıza abone olmalısın. Bildirim zilini de aç ki yeni videolar yüklendiğinde haberin olsun.